Bu senenin şu an elimde olan da geçen sene diktiğim kabaklarım kurumuş. Biraz temizledim üzerlerini ve gelecek sene tekrar dikmek için çekirdeklerini almak istiyorum. Bayağı da bir çekirdek vermiş. İnşallah gelecek sene doğru düzgün en azından 20-30 tane kabak çıkartabiliriz. Eva kağıdından kanat yapacağım arkadaşlar. Bu eva kağıtlarıyla üzerine akrilik boyayla boyayarak sertleştirip çok güzel objelerinizde kullanabilirsiniz. Rahatlıkla. Kesimi kolay. Polimer tutkalla yapıştırıyorum. Akrilik boyayla da siyah boyadım. Beyaz akrilik boyayla silgili kalemin tepesiyle minik benekler yaptım. Şimdi bir mutfak önlüğü gibi bir şey düşündüm önüne. Aynı biçki dikişte yaptığımız gibi bir kalıp çıkarıp bir önlük hazırlayacağım ona. Yalnız ben bu bölümü çektim, koydum ama arkadaşlar daha sonra bu önlüğü söktüm ben. Çünkü objeme uymadı. Ama yine de montajlarken diğer parçaları yaparken altına folyo kullanacağım. Önce folyoyu toplaştırarak mı diyeyim, nasıl diyeyim yani top yaptım. Üstünü hamurla kaplıyorum arkadaşlar. Çünkü böyle olunca daha çabuk kuruyor. Sadece hamurdan yaparsanız hem çok fazla hamur kullanmış olursunuz hem de objeniz çok zor kurur. Yani yaklaşık 3 günde kuruyan objem oldu. O kadar söyleyeyim size. Bir türlü kurutamadım. Sadece hamurdan yaptığım şeyleri. O yüzden altına folyo kullanıyorum. Daha çabuk kuruyor. Zaten birkaç saat içinde yani dokunulabilecek kadar dokununca bozulmayacak kıvama geliyor kuruması. 1-2 gün içinde de kemikleşiyor büyük olanlar. Küçücük parçalar tabii aynı günde de kemik
yapıştırdım. Evet, dediğim gibi önlüğümü söküyorum. Taktım mı takıyorum ben böyle işte. Eva kağıdından yeni bir önlük yaptım. Onu da boyayacağım. Cebini yapıştırırken içine bir şey koydum. Kabartılı durması için. Evet arkadaşlar, objemiz, mutfak maskotumuz bitti. Ben çok sevdim. İnşallah siz de sevmişsinizdir. Böyle bir şey oldu. Eğer satın almak ve bu maskottan yapmak isterseniz, ki çok kolay gördüğünüz gibi yapımı. İnternette araştırdım. 30 TL'ye satılıyor su kabakları. Boy boy. Hobi marketlerde de bulabilirsiniz sanırım. Başka nereden bulabileceğinizi bilmiyorum. Lamba yapımı biraz herhalde meşakkatli. Ona şimdilik kalkışmam. Bilmiyorum çünkü yöntemini. Ama bu şekilde, zaten 3 boyutlu şekillendirme mesleğim olduğu için, meslek edindiğim için bunu basit şekilde yapabildim. Çok da şirin oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok memnun olurum. Bunlar da seri üretim yaptığım tasarımlarım. Bunu da ilave ediverdim. Çok da şirin oldu ve basit oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Bay bay.